İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan Elaçık Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam bugün size din, inanç ve evlilik konusu özelinde bir konuyu sormak istiyoruz. Ülkemizde de çok sık böyle çatışma alanı olarak da gündeme gelen bir konu toplum içinde. Din farklılıkları evliliklere engel midir? Sadece din değil, inanç olarak da mesela Alevilik, Sünnilik, Hristiyanla Müslümanın bu şekilde farklı inançlarda evlilikler de Kur'an ne diyor? Din bu konuda nasıl yaklaşıyor? Bunları anlatabilir misiniz? Evet, şimdi önce yaygın olan, yerleşik olan inançlar ve itikatlardan veya bu husustaki görüşlerden girelim. Yaygın inanca göre bir Müslüman, Müslüman olmayan, Müslüman kadın, Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez. Eee, Allah'a inanan birisi, ateist, Allah'a inanmayan birisiyle evlenemez. Din, inanç farkı evlenme engeldir diye bilinir. Hatta biraz daha, yaygınlaştırırsak sorduğunuz soruda da geçen bir Alevinin Sünniyle evlenmesi de büyük bir sorun. Bu tür olaylarla çok karşılaşıyoruz. Ailelerde sorun oluyor. 2 taraftan da sorun çıkaranlar oluyor. Peki bu husustaki dini inanç nedir? Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ne söyleniyor? Şimdi birkaç ayet okuyacağım bununla ilgili. Eee 3 bölümde ele alabiliriz bu ayetleri. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'de evlenilemez denilen kimseler kim? Kimlerle evlenilemez deniliyor. İkincisi, kimlerle evlenilebilir deniliyor. Yani, şunlarla evlenebilirsiniz. Onlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur diye kimlere söylüyor? Eee, Üçüncüsü de din farkını geçtik. Mezhep farkını da geçtik. Onları anlatacağım. İnanç farkı. Yani birisi Allah'a inanıyor, öbürü inanmıyor. Ateist. Allah'a inanmadığını söyleyen bir erkekle Allah'a inanan Müslüman bir kadın evlenebilir mi? Tam tersi, Allah'a inanmayan ateist bir kadınla Allah'a inanan Müslüman bir erkek evlenebilir mi? Allah'a inanıp inanmamak, inançlı veya inançsız olmak evlenmeye engel midir? Şimdi başta bu 3 konu temelinde baktığımız zaman, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Burada şunlarla evlenmeyin diyor açıkça. Şimdi bu ayet Bakara suresi 221. ayet. La tenkihul müşrikat. Müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik diyor, müşrik. Müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadınla evlenmektense mümin bir köleyle, mümin bir köle kadınla, cariye değil, Kur'an-ı Kerim'de cariye geçmez. Esir, köle, kadın demektir. Kölelik var, evet. Çünkü bu ayrı bir konu. Cariye evlenmeden kendisiyle ilişkiye girilebilen kadın demektir. Savaşta ele geçirirsin, nikaha gerek yok. Ele geçirir geçirmez onunla yatarsın. Sonra götürür başkasına verirsin. Cariye bu demek. Böyle bir şey İslam'da yok. Esir var. Aldığınız esirlerle evlenebilirsiniz diyor. Evlenme teklif edersin. Hürriyetine kavuşturursun. Sonra boş göz olursun. Müşriklerle evlenmeyin. Eğer bir köle, esir edilmiş köle bir kadın varsa onunla evlenmek müşrikle evlenmekten daha hayırlıdır. Tam tersi, müşrik bir erkekle de kadınlar evlenmesin. Onunla evlenmektense
köle bir erkekle evlenmek mümin bir kadın için daha hayırlıdır diyor. Bu nerede geçiyor? Bakara suresi 221. ayet. Şimdi bu ayette müşrikler evlenme engeli olarak görülüyor. Başka bir yerde de müşrikler dışında bir kriter kullanılmıyor. Yani inanmayanlar, dehriler, inançsızlar, çeşitli gruplar sıralarak ateistler diye bir şey yok. Çünkü o zaman Kur'an'da ateizm konusu yok. Müşrikler, müşriklerle evlenmek yasaklanıyor. Şimdi o zaman buna bir yorum getirmemiz lazım. Müşrik kim? Müşriklerle evlenmemek demek, inançsız ateist birisiyle evlenmemek demek midir? Çünkü ateist müşrik değildir. Müşrik, Allah'a inandığı halde başka bir şeyi Allah yerine koyarak veya Allah'ın sıfatları yerine koyarak ona ortak koşan kişi demektir. Yani bir insanın müşrik olması için önce dindar, Allah'a inanan birisi olması lazım. Allah'a inandıktan sonra örneğin şeyhini, liderini, peşinden gittiği kanaat önderlerini, parasını, servetini, ülkesini, toprağını, sınırlarını, bayrağını Allah yerine koyarak, onları kutsayarak, sanki Allah'mış gibi onların yerine koyarak, Allah'a rağmen bunları tercih ederek bir tercihte taraf seçmede bulunursa o kişi müşrik oluyor. Peki Mekke'deki, Medine'deki müşrikler ne yapıyordu? Allah'a inanıyordu, Kabe'ye hizmet ediyordu. Ama Kabe'nin içerisinde kabile büyüklerinin resimleri, heykelleri vardı. Onlara tapınıyorlardı. Onları sorgusuz sualsiz kabul ediyorlardı. Onlar bizim liderlerimiz, kabilemizin büyükleri diyorlardı. Ve Allah'la aralarında şefaatçi olduklarına inanıyorlardı. Onların mezarlarına, türbelerine gidiyorlardı. Çaput bağlıyorlardı. Oralara isteklerde bulunuyorlardı. Mezardakilerden taleplerde bulunuyorlardı. Ölüyken onların işlerini gördüğü gibi diriyken de insanlar üzerinde tasarrufta bulunabilecek olduklarına inanıyorlardı. Evet, Mekke'li müşrikler bunların hepsini yapıyordu. Kur'an-ı Kerim bunlara müşrik diyor. Sonra malı, mülkü ve serveti çok seviyorlardı. Malları için savaşı bile göze almışlardı ve adeta taparcasına mal mülk düşkünü idiler. Ve hacıları soyuyorlardı. Gelen hediyeleri ceplerine indiriyorlar. Kendi aralarında üleşiyorlardı. Kabe'nin etrafında böyle bir düzen kurmuştu. İşte bu düzen sahiplerine Kur'an-ı Kerim müşrikler diyor. Şimdi bu müşriklerle evlenmek durup dururken söylenmiş bir ayet mi? Hayır. Bakara suresinde geçiyor. Bakara suresi 221. ayet. Medine'ye geldikten sonra, Medine'ye yoğun saldırılar devam ederken gelen bir ayettir bu. Yani bir savaş ortamı ayetidir. Müşriklerle evlenmeyin demek burada tarihsel bağlamında Medine'ye saldıran kişilerle evlenmeyin demektir. Öyle olanlar mı vardı? Evet. Yani bir taraftan Mekke'de saldırganlar Medine'ye saldırmayı düşünüyor. Bir taraftan Medine'de peygamberin yanına gelenler, oradan ayrılıp buraya gelenler, buradan ayrılıp oraya gitmek isteyenler, böyle evlilik ilişkilerine girenler söz konusu oluyordu. Savaş ortamında bunu caiz görmüyor. Buradaki mümin, müşrik kelimesi o günkü ortamda peygamber ve etrafında toplananlar, Medine'yi savunanlar, müminler ordular hazırlayıp koalisyon güçleri, kabile ittifakları oluşturup Medine'ye saldıranlar müşrikler oluyor. Peygamber de ne yapıyor? İşte Hendek Savaşı'nda olduğu gibi Medine'nin etrafına hendek kazarak Medine'yi savunuyor. Yani Medine'de kurmaya çalıştığı toplum düzenini savunuyor. Onlar da saldırıyor. Şimdi böyle bir ortamda o saldıran müşriklerle evlenmeyin diyor. Bence bunu çağımızda şöyle anlamalıyız. Yakup Kadri Karasmanoğlu'nun liseli yıllarda okumuştum. Yaban diye bir romanı vardı. Orada İstanbul'un işgali sırasında Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'ya
Mehmet Akifler falan hep Anadolu'ya gidip kurtuluş mücadelesi, İstiklal Harbi başlatınca İstanbul uzun süre işgal altında kaldı malumunuz. Bu işgal yılları, mütareke yılları denir bunlara. Sırasında kocaları Anadolu'ya savaşmaya gitmiş bazı kadınların, Türk kadınların İngiliz subaylarıyla evlenmeye kalkıştıklarından bahsediyordu roman. Ve bunlardan sitayişle yani zemmede kötülerek bahsediyordu. Böyle insanlar olmuş. Yani İngiliz işgali altında İstanbul'da kocaları Anadolu'ya savaşmaya gitmiş. Nasıl olsa artık onlardan ümit yok. Artık memleket İngilizlerin eline geçti. Burası bir İngiliz sömürgesi, Hindistan gibi. Buradan kurtulmamız artık mümkün değil. Geleceğimize bakalım diyerek böyle güçlü, kudretli gördükleri İngiliz subaylarıyla evlenmeye kalkan kadınlardan bahsediyor. İşte bu ayet buna benziyor. Savaş sırasında harp devam ederken düşman komutanları, askerleriyle ilişkiye girmek haramdır ve bu yasaklanmıştır. Bunun bugünkü anlamı budur. Normal şartlarda olan bir ayet değildir. Normal şartlarda olan ayetler zaten diğerleridir. Şimdi mesela geliyoruz diğerine. Orada da ehli kitaptan bahsediyor. Diyor ki ehli kitabın kadınlarıyla evlenebilirsiniz. Burada da kimlerle evlenebileceğini görüyoruz. Bu da Maide suresi 5. ayet. Bugün size bütün iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Ehli kitabın yiyeceği size helal. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. İffetinizi korumanız, zina etmemeniz, gizli dost edinmemeniz şartıyla ve mehirlerini verdiğiniz takdirde hür ve iffetli mümin kadınlar ile sizden önce kitap verilmiş olanların hür ve iffetli kadınları size helaldir. Her kim inanılması gereken kaideleri inkar ederse onun bütün amelleri boşa gider ve o ahirette kesin olarak zarara uğrayan olur. Bu da Maide suresi 5. ayettir. Şimdi burada ehli kitabın yiyecekleri size helaldir. Onların yedik kestiklerini yiyebilirsiniz diyor yani. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Bir, iffetli olmak. İki, zina etmemek. Üç, gizli dost tutmamak, yani aldatmamak. Dört, mehirlerini vermek. Şartıyla bunlarla evlenebilirsiniz diyor. Şimdi burada saydığı 4 şartta iman, inanç prensibi yok. Çünkü ehli kitap kadınlarından bahsediyor ve ehli kitap kadınlarını mümin kadınlarla aynı kefeye koyuyor. Bu 4 şartı yerine getirdiğiniz takdirde hür ve iffetli mümin kadınlar ile sizden önce kitap verilmiş olanların hür ve iffetli kadınları size helaldir. Yani Müslüman olmayan başka dinlerden olan kadınlarla Müslüman kadınları aynı kefeye koyarak 4 şart sıralıyor. Bu 4 şartı da baktığımızda bir dini şart yok. İffetli olmak, zina etmemek, gizli dost tutmamak ve mehir vermek. 4 tane. Bunlar olduğu takdirde hangi dinden olduğuna bakılmaz. Yahudi mi, Hristiyan mı olduğuna bakılmaz. Peki burada kadınlardan bahsediyor. Bu şart erkekler için de geçerli mi? Erkeklerin yani Müslüman bir kadınla Müslüman olmayan bir erkek. Yani Müslüman olmayanlardan kız alıyoruz da Müslüman olmayanlara kız verilir mi? Yani o mevzu bunu engelleyen bir ayet de yok. Az önce söylediğim müşrikler ayeti
Müşriklerle evlenmeyin ayeti saydığım şartlar çerçevesinde anlaşılmalıdır. Ve orada müşrik kelimesi geçmektedir. Ateist falan dememektedir. Burada ise ehli kitabın kadınları. Halife Ömer'in tefsirine göre Mecusiler de ehli kitaba dahildir. Yani Yahudiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Sabiler. Hatta burada din isimleri vermeksizin diyor ki sizden önce kitap verilmiş olanlar. Kim bunlar? Mecusilerin de kitabı olduğu gerekçesiyle Halife Ömer onları ehli kitap saymış ve ehli kitap muamelesi yapmış. Yani İslam'ın dışındaki diğer dinler, Orta Doğu'daki bir sürü din var işte. O dinlerin mensupları. O dinlerin mensuplarının kadınlarıyla evlenebilir. Müslüman olmasalar bile. Şart ne? Şart biraz evvel sayılan 4 tane şart. Şimdi son olarak da, üçüncü olarak da peki genel olarak İslam'ın Kur'an'da bir evlilik kriteri, yani evlenmek için şu şartlar diye bir şey var mı? Biraz önce saydığım ayette 4 şart vardı. Şimdi bakın bu da Nisa suresi 25. ayet. Burada buna benzer şart sıralıyor. Evlenmek için şu şartları yerine getirdiği takdirde diyor. İçinizde hür mümin kadınlarla evlenecek mali durumu, imkanı bulunmayanları sahibi olduğunuz mümin köle kadınlarla evlendirin. Allah sizi imanlarınızla değerlendirir ve her birinizin imanının keyfiyet ve derecesini çok iyi bilir. Hür olsun, esir olsun. Hepiniz aynı kökten birer insan, müminler olarak da aynı dinin ve aynı toplumun mensuplarısınız. O halde esir kadınları iffetli yaşamaları, bir, açıkça veya gizli dostlar tutarak zina etmemeleri, iki, ve velilerinin izni alınarak, üç, ve mehirlerini de örfün gereklerine göre vererek onlarla evlenebilirsiniz diyor. Şimdi burada da esir, hangi dinden olduğu, hangi mezhepten olduğu, inançlı mı inançsız mı olduğu belli de esir düşmüş. Veya köle olarak alınıp satılıyor. Henüz daha kölelik tam kalkmış değildi o devirde. Böyle insanlar da vardı. Bunlarla evlenmekten bahsediyor. Yine biraz evvelki ayette geçtiği gibi 4 şart sıralıyor. İffetli yaşamaları, gizli dost tutup zina etmemeleri, yani aldatmamaları, velilerinin izniyle, ailelerinin izni alınarak, çünkü esirdirler, onlara haber verilmesi lazım. Bir de mehirleri verilerek, yani düğün masraflarını karşılamak, masraflara karşılamak diyebiliriz mehre bugün. Şartıyla onları evlenebilirsiniz diyor. Şimdi burada yine bir inanç şartı getirilmediğini görüyoruz. Önce Müslüman yapın, sonra evlenin demiyor. Müslüman mı değil mi ona bakmamızı da söylemiyor. Müslüman olsun olmasın fark etmez. Şimdi bu sayılan kriterler bana göre burada sayılan kriterler, yani Maide suresi 5. ayetle Nisa suresi 25. ayette sayılan evlilik kriterleri. Lütfen açsınlar, baksınlar tekrar. Burada Kur'an'daki evlilik kriterleri açıklanıyor. Burada 4 tane şart sıralanıyor. Bunların hepsi evrensel kriterlerdir. Yani bir insan evleneceği birisinde ne arar? Bir, iffet arar. İffet demek namuslu olmak, evlilik sözleşmesine bağlı kalmak, aynı yatakta yatmak demektir. Yatağını başkasıyla paylaşmamak demek. Evlilikte başka ne aranır? İki, gizli dost tutmamak.
aldatmamak, başkasıyla zina etmemek şartıyla diyor. 3, velilerinin izni alarak, yani aileler de bu işten memnun olacak. Öyle kaçtı göçtü olmayacak. Ve mehirlerini vererek. Yani evlilik masraflarını karşılayarak bir iktisadi ekonomik güvence takdim ederek evlenmekten bahsediyor. Şu anda dünyada en çok konuşulan konular başında bu evlilik geliyor. Instagram'a, Facebook'a açtığınız zaman sürekli ilişki tweetleri, işte erkekler anan 5 şey, kadınlar anan 3 şey, kadın erkekten beklediği 2 şey, 7 şey, 8 şey diye öyle bir sürü siteler var. İşi gücü bırakmışlar, bunları anlatıyorlar. İnsanların en çok konuştuğu konu bu, evlenme meselesi. Şimdi buradan ben söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir erkekle bir kadının evlenmesi için istenen şart, Maide suresi ve Nisa suresi 25'de okuduğum ayetlerde görüldüğü gibi evrensel kriterlerdir. Dinsel, inançsal kriterler değildir. Yani iffet, namus, aldatmayacak, kandırmayacak, dürüst olacak, yalan söylemeyecek, evlilik sözleşmesine bağlı olacak. Bir evlilikte beklenen şey başka nedir ki? Budur. Böyle olan herkes birbiriyle evlenir. Bir insan evlendiği kadından ve evlendiği erkekten bir kadın ne bekler? Onu kandırmamasını, aldatmamasını, yalan söylememesini, başkasıyla zina etmemesini, yatağını başkasıyla paylaşmamasını, kendisiyle evlendi çünkü onunla olmasını ister. İşte onu söylüyor. Bu iki ayetteki 4 kriter de bunu söylüyor. Bir inanç şartı getirmiyor. Müslüman olacaklar, mümin olacaklar. İtikat, ideoloji, mezhep, din, aşka engel değildir. Öyle diyelim. Eğer seviyorsa, birbirlerine saygı duyuyorlarsa, hatta birbirlerine aşık olmuşlarsa, din, mezhep, inanç, ideoloji engel değildir. Ateist, dindar ile, Alevi, Sünni ile, Müslüman, Hristiyanla, Yahudi ile, Ezidi ile, Hinduyla evlenebilir. Erkek, kadın fark etmez. Herkes herkesle evlenir. İnanç farkı, din farkı evliliğe engel değildir. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 5 ve Nisa suresi 25. ayette 4'er tane kriterden bahsediyor. Bu 4'ü de evrensel kriterlerdir. Sadece insanların kafasını karıştıran, soracakları tek bir soru olabilir. O da niye müşriklerle evlenmeyin diyor. Bakara 221. ayette okudum. Müşriklerle evlenmeyin diyor. Müşrik erkeklerle, mümin kadınlar, müşrik kadınlarla mümin erkekler evlenmeyin diyor. Ha, müşrik kim? Biraz evvel tefsir ettim. Benim görüşüme göre müşrik o gün Mekkeli saldırganlardır. Savaş anında geçerli olan bir durumdur. Bugün yine İstanbul işgal edilirse bir takım Türk kadınları kalkıp da İngiliz subaylarıyla bunlar güçlüdür, memleket artık onların eline geçti diye evlenmeye kalkarlarsa bu ayete göre haram işlemiş olurlar. Onu yasaklıyor. Bunu böyle anlamalıyız. Bunun dışında ehli kitapla dostluk tezahürleri yüksek derecede öneriliyor. Nedir? Bir kimsenin diğer kimseyle dost olmasının en yüksek derecede tezahürü bir yemek yemek, ikisi de düğündür. Yani onların yemeklerini yiyebilirsiniz, beraber sofralara oturabilirsiniz. En yüksek derece dostluk gösterisidir yemek yemek. Yemeğe davet etmek, ziyafette buluşmak. İkincisi de düğündür. Evlenmektir yani. Onların kızıyla evlenmektir. Onların erkeğiyle, gelin damat, kaynana ilişkilerine girmektir. Akrabayı taallukat olmaktır. Bunlar en yüksek derecede dostluk gösterileridir. Ehli kitapla da özellikle bunların yapılabileceğini söylüyor.
Öbür taraftan da Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diye ayet hemen karşımıza çıkarılıyor. Oradaki dost kelimesi de yanlış çevriliyor. Eğer dost olmayın deseydi birlikte yemek yiyin, karşılıklı evlenin, düğün dernek yapın demezdi. O dostluk değil, o velayet. Velayet onların dini rehberliğine girmeyin demektir. Yani bize dinimizi öğretmeye kalkmayın. Evlenelim, oturalım, kalkalım, yiyelim, içelim ama düğünümüz, derneğimiz olsun ama ya biz itikadımız sizden farklı yani. Biz hani İsa'ya Allah'ın oğlu falan demeyiz yani. O sizde kalsın demektir. Dini rehberliğini kabul etmemek anlamına gelir. Dolayısıyla Kur'an'daki evlilik kriterleri anlattığım gerekçeler sebebiyle evrenseldir. Bölgesel, dinsel, inançsal değildir. Din farkı, mezhep farkı, inanç farkından ziyade evliliğin doğasında olan şart aranmaktadır. O da iffetli olmak, namuslu olmak, kandırmamak, aldatmamak ve evlilik sözleşmesine sadakat göstermektir. Bu olduktan sonra herkes herkesle evlenebilir. Teşekkür ediyoruz bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hocam. Hayırlı yayınlar, teşekkür ederiz.